Dostlar, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş aynı sınırlar altında bir sömürgeydi. Sömürgeden önce ise Babür İmparatorluğu ya da prensliklerle yönetiliyordu. Portekizler ve sonunda da İngilizler gelene kadar tabii ki. Asırlardır aynı kaderi yaşamış halk şu an neden düşman peki? Birbirlerine neden düşmanlar? Arkadaşlar, videoya geçmeden önce ise sizden 1000 abone hedefimiz için abone desteği ve like ve yorum istiyoruz. 18. yüzyılın ortalarından beri İngiltere'nin sömürgesiydi. Büyük Britanya bu toprakları 7 yıl savaşları ile 1756-1763 sonunda 1763 Paris başarısıyla Fransa'dan almıştı. Büyük Britanya Hindistan'ı tam bir sömürge şeklinde idare etmekle beraber özellikle 18. yüzyıldan itibaren yerli halk İngiliz idaresine karşı zaman zaman çok çetin mücadeleler verdi. Birinci Dünya Savaşı'nda ise Birleşik Krallık sadece Hintlerden meydana gelen bir askeri kuvvet teşkil etti ve kuvvetleri özellikle de Orta Doğu'da kullandı. İngilizlerin Hintli askerlerinin arkadaşlar Kut Savaşı'nı bilen veya Çanakkale Savaşı'nda da Hintli askerleri kullandığını bilen arkadaşlar vardır aramızda. Bundan dolayı İngiltere 1919'da bazı eyaletlerdeki bir kısım yetkilerini halk tarafından seçilen yerlilere bıraktı. Fakat bu küçük taviz Hindistan halkını tatmin etmekten çok uzaktı. Kaldı ki şimdi bağımsızlık hareketleri de genişlemişti. Dostlar, o zamanlarda Hindistanlıların arasında bir birlik vardı. Beraber hareket ediyorlardı. Bağımsızlık arayışlarında da beraberlerdi. Şu an Pakistan ve Hindistan gibi ayrı ve düşman değillerdi. Bağımsızlık hareketlerinde Hinduların lideri hepimizin tanıdığı Gandhi, Müslümanların lideri ise Muhammed Ali Cinnah'tı. Bu liderlerin İngilizlerin idaresine karşı mücadeleleri uzun sürdü. İngilizler nihayet 1935'te halk tarafından seçilmiş üyelerden meydana gelen eyalet meclislerinin kurulmasını kabul etti. Ve 1937'de ilk seçimler yapıldı. Bütün Asya'daki sömürgelerde olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'nda Hindistan halkının bir kısmı Japonya'yı destekledi ve hatta Hindistan Milli Ordusu adı altında bir kuvvet Japonlarla beraber savaştı. Bu durumu gören Birleşik Krallık 1942'de Hindistan üzerindeki kontrolünü daha da gevşeterek hükümetin yerli halktan olması esasını getirdi. Sadece savunma ve dış işlerini kendi elinde tuttu İngiltere. Aynı zamanda yaptığı bir açıklama ile savaştan sonra da Hindistan'a bağımsızlık verileceğini bildirdi. Birleşik Krallık gerçekten de savaştan sonra sözünü tuttu ve 1947 Ağustos'unda Pakistan ve Hindistan adında 2 tane bağımsız devlet ortaya çıktı. Müslümanlar Pakistan'ı meydana getirdikleri için nüfus dağılışı dolayısıyla Pakistan 2 parça topraktan meydana geliyordu. Biri bugünkü hepimizin bildiği Pakistan olup buna Batı Pakistan deniliyordu. Diğeri ise eski adı Doğu Bengal olan bugünkü deyişiyle Bangladeş olan Doğu Pakistan'dı. Bildiğimiz üzere Pakistan ve Hindistan bağımsız oldukları günden beri geçinememişlerdir ve birkaç defa da silahlı çatışmaya girmişlerdir. Bunlardan ilk ise 1947'dir. Sebebi ise halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Keşmir bölgesidir. Pakistan'ın kuzeyinde bulunan Keşmir bölgesi bereketli topraklara sahip olan buğday, pirinç yetiştirilen 82 milyon metrekare büyüklüğündeki bir toprak parçasıdır. Keşmir çok büyük bir bölgedir. Kuzey Afganistan ve Çin'e, güneybatısında Pakistan'a ve doğu güneyinde de Hindistan'a komşudur. Halkın büyük çoğunluğu Müslüman olmakla beraber İngiltere 1846'da Keşmir'in idaresini bir Hint mihraciye vermişti. Hindistan ve Pakistan bağımsız olduklarında yine bu mihraci ailesinin idaresindeydi. Asırlardır aynı kaderi yaşamış ve bağımsızlığını bile beraber aramış bir halk hemen bağımsız olunca nasıl savaşı tutuştu? Savaş, Pakistan'ın bağımsızlığından hemen sonra Keşmir halkının Müslüman olması sebebiyle Keşmir'e asker sevk etmesi ve Keşmir mihracisi ile Hindistan kuvvetlerine karşı koymasıyla başladı. Savaş öncesi Pakistan askerleri sınır şehirleri olan Muzafferabad ve Domel civarına konuşlandırılmıştı. 27 Ekim 1947'de taarruza geçen Pakistan güçleri Müslüman aşiret güçlerinin de desteğiyle kısa sürede sınırı aşarak Muzafferabad ve Domel'i ele geçirdiler. Keşmir Vadisi'ne kadar da ilerlediler. Bunun üzerine Keşmir mihracisi Keşmir'i Hindistan'a ilhak ettiğini açıkladı. Bu sırada Pakistan kuvvetleri Ponç Vadisi'ne kadar ilerlemişti ve bu ilk saldırıdan sonra iki ülke birbirine tamamen düşman oldu. Yüzyıllardır beraber yaşayan toplumlar bölünmüş ve düşman ülkeler haline gelmişti. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Eğer videomuzda eksik bulduğunuz bir şeyler varsa da yorumlarda konuşalım. 1000 abone hedefimiz için de lütfen abone olmayı unutmayın.